Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Oyak Çimento Beton Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık bizlerle birlikte bu bölümde. Suat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum Açıl Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi 5 çimento şirketini birleştirdi Oyak. Dolayısıyla Oyak Çimento adı altında işlem görmeye başlanıyor. Bu sürecin gerekçeleri, sürecin kendisi ve şu an geldiğimiz noktayı bir hızlıca özetleyin isterseniz. Sonra çok sayıda soru var, size soracağım. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle ki bu birleşme biliyorsunuz Oyak Çimento Fabrikaları AŞ Mardin Çimento altında birleşti. 5 tane şirketin toplam birleşimi sayısı ve bilanço olarak baktığımızda BIST'in en büyük birleşmesi olarak tarihe geçti, tarihteki yerini aldı. Şöyle değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz 2017 sonrasında bütün dünyada ve Türkiye'de yaşanan çimento sektörlerindeki kapasite kullanımlarının düşmesi sonucunda biz de daha fazla efektif olacağını düşündüğümüz için Oyak Çimento'nun 5 şirketini, halka açık şirketini tek çatı altında birleştirdik. Bunun da pozitif etkilerini bu sene içerisinde göreceğimizi umut ediyoruz. Birleşmeye başladığımızda 13 Aralık 2019 yılında birleşmeyle ilgili, görüşmeyle ilgili niyetlerimizi açıklamıştık. Bunun sonrasında da 31 Aralık'ta SPK'ya başvurduk. 20 Şubat tarihinde de SPK'nın bize vermiş olduğu onayı takiben de Mart ayında bütün genel kurullarımızı ve olağanüstü genel kurullarımızı tamamlayarak 20 Mayıs itibariyle de BIST'te işlem görmeye başladık. Peki şimdi bu birleşmeyle birlikte hem ortak yönetim giderleri hem aynı zamanda daha efektif bir maliyet kontrolü sağlamayı hem hedeflemiştiniz. Buradaki rakamları bizle bir parça paylaşabilir misiniz? Ne kadarlık bir EBITDA artışı, ne kadarlık bir ortak yönetim giderleri sayesinde avantaj sağlayacak birleşmiş şirket? Kısaca bir bilgi vermek gerekirse 2019'un birinci çeyreğine göre baktığımızda bu senenin ilk çeyreğinde toplamda fabrik marjımızı %110 oranında artırdık. Bu seneki hedefimiz ise geçen yıla göre %50'nin üzerinde bir artış sağlamak olacak. Bu da bizim hedeflerimiz içerisindeydi. Öyle kapatmayı umut ediyoruz. İlk 5 ayda geldiğimiz noktada hedeflerimize adım adım gittiğimizin de bir göstergesi olacak. Gider yönetimi anlamında ne kadarlık bir avantaj sağlama potansiyelinden bahsediyoruz? Rakamsal olarak baktığımızda FOVÖK olarak bizim toplamda %20'ye yakın artış anlamına geliyor. Bu ortak giderlerin minimize edilmesi, ortak satın alma, satış ağının ortak olarak kullanımı. Bu sadece yurt içi olarak değil, yurt dışında da aynı şeyi düşünmek gerekti. Toplamda baktığımızda FOVÖK marjımızı bu Covid-19'dan dolayı azalabileceğini düşündüğümüz marjımız %20 oranında arttırmış olacağız. Toplamda da %50'ye karşılık geliyor bu. Peki Suat Bey, yine grup bünyesindeki diğer işletmelerden Denizli Çimento'nun bu gruba dahil edilmesi söz konusu mudur? Önümüzdeki dönemde planlar çerçevesinde midir? Tabii ki Oyak Çimento Beton Kağıt Grubu yönetim anlayışı olarak da çok esnek ve hızlı karar veren bir yönetim anlayışına sahip. Burada tabii esas Oyak Çimento'nun yapısına baktığımızda %73,5 oranında sahip olan Oyak grubu. Bunu da Sayın Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem'in katkılarıyla ve talimatlarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Hızlı karar verme ve iyi bir takım oyunu oynama yetisine sahip bir gruptan bahsediyoruz. Bu da tabii bizi her an her şeye hazır konuma getiriyor. Bu birleşme sonrasında ortaya çıkan şirket oldukça büyük. Türkiye'den çıkıp yurt dışında belli bir ölçüye ulaşmış çimento şirketimiz maalesef pek yok. Dolayısıyla siz kendi vizyonunuzu nereye koyuyorsunuz? Kısaca şöyle bir bilgi verirsek, 2016 yılında Mayıs ayında bu göreve başladığımızda Türkiye dünyanın 4. büyük çimento üreticisiydi. Fakat uluslararası bir oyuncusu yoktu. Türkiye'de toplamda baktığımızda 75 toplam tesisle, bunların 54'ü entegre tesis, 21'i de öğütme tesisi, 75 entegre tesisle faaliyetinde bulunuyor fakat uluslararası bir oyuncumuz yok. Basit bir anlatımda söylersek yıllık tüketimi 3 milyon ton olan Yunanistan'ın da uluslararası Titan grubu olarak bir uluslararası oyuncusu var. Fakat Türkiye'nin maalesef yoktu. Bizim ana hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye'nin globalde yerel oyuncu olabilecek oyuncuları yetiştirmek. Bu konuda da Oyak grubuna çok büyük iş düşüyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada dünyada 15. sırada bulunmaktayız.
Ve hedefimiz kısa zamanda da bunu ilk 5 yıl içerisinde dünyanın 5. büyük oyuncusu haline gelebilmek. Şu anda da hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Kısaca bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İlk göreve başladığımızdan sonra TCC ile bir ortaklık yaptık. Sahip olduğumuz hisselerimizin %40'ını TCC ile bir stratejik ortaklık yapmış olduk. Sonra bir sene sonra Avrupa'nın en büyük çimento gruplarından Simpor'u bütün dünyadaki kullanım haklarıyla birlikte satın aldık. Ve bu senede 5 büyük şirketimizi tek çatı altında birleştirdik. Ve bir sonraki yıldaki hedefimizde sadece yatırımcılarımıza ve çimento üreticilerimize bizi izlemeye devam edin diyoruz. Daha yeni sürprizlerimiz olacak. Bu sürprizlerin içerisinde inorganik büyüme, yurt dışında yeni varlık satın alımları söz konusu mudur? Böyle bir hedefiniz, böyle bir planlamanız var mı? Grup çünkü hani hem piyasa değeri olarak belli bir seviyeye geldi hem de borçluluk düzeyi çok düşük. Dolayısıyla böyle olduğunda ister istemez farklı imkanlar, farklı seçenekler söz konusu oluyor mu? Portekiz dışında başka herhangi bir bölgede şirket satın alımı düşünüyor mu Oyak? Şu anda sadece satın almayla ilgili değil, fil dışında da yeni tesisimiz devreye giriyor. Artık Cameron'da önümüzdeki sene yeni bir tesisimiz devreye girecek. Anahtar teslimi, Greenfield tesislerdir bunlar. Fırsatları hiç ıskalamıyoruz, ıskalamayacağız. Kısaca söylememiz gerekirse bununla ilgili çalışan bir beyin takımımız var, bir Ar-Ge grubumuz var. Her ülkede, her şirketi en ince detayına kadar inceliyoruz. Hem finansallar hem üretim yönünde eksik gördüğümüz veya bizim know-how'umuzla tamamlamayı yapabileceğimizi düşündüğümüz her noktada varız. Dünyanın her yerinde olabiliriz. Özellikle şu an için daha cazip gördüğünüz hedef pazar var mı? Şu anda ileriye yönelik olarak da bundan 3 sene önce şunu söylemiştik. Biz Afrika'da, Sahra altı Afrika özellikle gelecek 50 yıl içerisinde çimento sektörünün sadece çimento sektörü olarak da düşünmemek lazım. Diğer sektörlerinde en fazla gelecek görülmeleri gereken bir bölge olarak görmüştük. Bugün 3 sene sonra geldiğimiz bir noktada dünya çimentosunun tüketimin artışlarını %10'lu çift taneli oranlarda artış gösteren ülkelerin bu Sahra altı ülkeler olduğunu görüyoruz. Bizim ilk birinci çeyrekte de örnek söylüyorum 13 milyon ton ihracatımızın %12 oranında sadece tek Afrika ülkesine yapmış durumdayız. Biz o bölgelerde gelecek görüyoruz. Bugüne kadar da 15 tane ülkeyi birebir ekip arkadaşlarımızla birlikte gezdik, incelemelerde bulunduk. Hem ham madde sahaları anlamında hem de market şartları anlamında ve buralardan da kısa sürede yatırımlarımızı tamamlayacağız. Bunlar satın almalar yoluyla da olabilir, yeni tesislerin kurulma yoluyla da olabilir. Afrika'da nihai olarak ne kadarlık bir kurulu kapasite sizin için makul, cazip görünüyor? Şöyle baktığımızda Oyak Çimento grubu olarak toplamda 32,6 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahibiz. O bölgelerde de 5 ila 8 milyon ton arasında kapasiteye ulaşabiliriz. Peki burada gelirin, şirketin toplam gelirinin yurt içi yurt dışı dağılımı konusunda nasıl bir bakışınız var? Çünkü elbette vizyonu eğer biraz daha dünyada ilk 5 içerisine doğru yönlendirdiyseniz burada büyük olasılıkla dış gelirlerin etkisi ve katkısı ciroya daha yüksek olacak. Burada çimento olarak anlatırsak şöyle söylememiz gerekir. Çimentonun tonu yaklaşık tahmini olarak söylüyorum. Market şartlarında 250 TL civarında. Bugün 1 kilogram çimento 25 kuruş. 1 litre su 2,5 lira. Böyle baktığımızda çok ucuz bir ürün üretiyoruz. Bu ürünün de transportla yurt dışı pazarlara ulaşması maliyet anlamında çok büyük sıkıntılar arz ediyor. Yapmamız gereken bizim globalde lokal oyuncu olabilmek. Üretim tekniklerimizi, know-how'umuzu yapabilmek kabiliyetimizi yurt dışına taşımamız gerekiyor. Bunun için de biz uluslararası ülkelerde, Afrika'da olsun bu, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun lokal bir oyuncu olmak zorundayız. Türk çimento sektörünün geleceğinin de ben bunda olduğuna inanıyorum ve yapmaya çalıştığımız da bugüne kadar yaptıklarımız da bunun bir sonucu. Şirketlerin temettü politikasında birleşme sonrasında herhangi bir değişiklik olacak mı diye de sormak isterim. Çünkü çimento şirketleri genel olarak temettü verimi yüksek olan şirketlerdir. Dolayısıyla bugüne kadarki tablo bundan sonra devam edecek mi? Temettü verimi, temettü politikası açısından ne öngörüyorsunuz?
Şimdi o yağı diğer halka açık şirketler arasında farklı bir noktaya koymak lazım. Şöyle ki OYAK 440 bin üyesi olan bir kuruluş. OYAK üyeleri de yılın sonunda bir NEMA beklentisi içerisindeler mutlaka. Dolayısıyla bizim NEMA vermemiz demek aynı zamanda da bizim paydaşlarımıza temettü vermek anlamıyla doğru orantılı. Biz 2020 yılındaki temettü dağıtımlarını ertelememizin sebebi bu birleşme nedeniyleydi. Yine OYAK grup şirketlerinin temettü verme konusunda alışkanlıklarını artırarak devam etme taraftarıyız. Burada yine sorulacak sorulardan bir tanesi Covid sürecinin bütün hedefleri ve üretim aynı zamanda tüketim tarafını nasıl etkilediği. Dolayısıyla aslında bu virüs öncesi dönemdeki projeksiyonlarınızla bugün geldiğiniz noktayı Türkiye temelinde değerlendirirseniz ne kadarlık bir talep farkı oluşuyor gibi görünüyor? Bunu yine iki kısımda değerlendirmek lazım. Türkiye olarak değerlendirdiğimizde iyi koşullarda, Covid sonrasında söylüyorum, iyi koşullarda Covid öncesinde değerlendirmemizin %5 ile 10'u arasında bir talep daralması olacağı yönünde. Fakat hükümetimizin açıklamış olduğu düşük faizli bu kredilerin artması bizim bunu %0 ile %5 arasındaki bir banda çekebilir. OYAK Çimento Beton grubu olarak da baktığımızda bizim hedeflerimizde herhangi bir düşme söz konusu değil. Bilakis geçen seneye göre de %50 oranında artış söz konusu. Yurt dışı olarak bunu değerlendirirsek de yurt dışında kapasitelerde %5 ila 10 oranında talepte düşüş öngörülmekte ve PAVÖK marjında da %25 ila 30 oranında bir düşüş olacağını o biraz önce bahsettiğimiz ilk 20 grup şirketlerin ilk 5'e giren şirketler arasındaki baktığımızda PAVÖK daralmasına işaret ediliyor. 2020'de de ilave olarak bir %18'lik daralma olacak. Bu tabii temennimiz odur ki Covid-19 sürecinin bir dalgayla sona ermiş olması. İkinci dalga birçok beklentilerini de değiştirebilir, farklılaştırabilir. Biz bütün senaryolara hazırız. Ekip olarak da, takım oyunu olarak da bütün bu senaryolara hazırlıklarımızı anlık, günlük ve hatta haftalık olarak da takip ediyoruz. Burada en önemlisi şirketlerin nakit akışlarını organize edebilmeleri, bunları sağlayabilmeleri. Bizim de bu konuda çalışan ekiplerimiz kredi riskler de dahil olmak üzere dengeleme noktasında pozitif çalışmaları devam ediyor. Bizim için bir kayıp yıl olmayacak bu sene. Burada herhangi bir şekilde yurt dışı borçlanma vesaire böyle bir planlamanız var mı bu sene için? Şöyle borçlanma konusunda Türkiye'de de imkanlarını yeteri kadar kullanabiliyoruz. Çok fazla nakit ihtiyacımız olduğunda ise bu yeni organik veya inorganik büyümeler noktasında olabilir. Yurt dışında borçlanabiliriz. Önceki satın almamıza çok düşük oranlarda da Avrupa'dan borçlanmıştık. Olabilir, ihtimal dahilindedir ama mutlaka olacaktır dememek gerekiyor. Burada İhtiyaç duyduğumuz anda yapabileceğiz. şu anki kapasite, ortalama kapasite kullanım oranı ne durumda fabrikalarınızda? Bunu da şöyle değerlendirelim. Türkiye olarak baktığımızda son 10 yılda Türkiye'de kapasiteler %80 artar iken tüketim %20 artmış durumda. Ve son yıllarda dünyada toplam çimento kapasite kullanımı %60-61 civarındayken Türkiye'de bu oran maalesef %39.6. Bizim OYAK çimento fabrikalarında da bu kapasite kullanım oranlarımız bu civarlarda %40-41-42 oranında olacak. Fakat bizi diğer üreticilerden ayıran bir nokta var. Dünyadaki bütün üreticilerden ayıran bir nokta var. Biz buna beşi bir yerde diyoruz. Gri çimento üretiyoruz, beyaz çimento üretiyoruz, yüksek fırıncı rufu üretiyoruz, fly ash dediğimiz uçucu kül üretiyoruz ve kendimiz geliştirdiğimiz yeni bir teknolojiyle de yine klinkerin yerine geçebilecek kalsinekil üretimimiz var. Beşini bir arada üreten bütün dünyada başka bir tek üretici yok. OYAK Çimento grubu olarak da bunu üretebilen dünyada tek oyuncuyuz. Peki son sorum, özellikle Kanal İstanbul'la ilgili çok fazla soru var. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Kanal İstanbul projesine sizin bakışınız nasıl? Buradaki ihale süreçleri nasıl işleyeceğini henüz net olarak bilmiyoruz ama birincisi bu tarafa bakışınız nasıl çimento sağlaması anlamında? İkincisi genel anlamıyla inşaat sektöründe ciddi anlamda bir geri çekilme söz konusu oldu. Şimdi kredilerle vesaireyle burası bir parça daha hızlanıyor. Dolayısıyla işin bu bacağını sormak isterim.
Belki ek olarak Kanal İstanbul'a şunu da ekleyeyim. Son dönemde altyapı projelerinde de bir miktar yavaşlama söz konusu oldu ister istemez. Genel olarak baktığımızda şöyle bakmak lazım. Çimento tüketimini ülkemizde artırabilecek altyapı ve üst yapı yatırımların hızlanması bütün sektör olarak bize pozitif etki yaratacak. Şunu da unutmamak lazım. Son 10 yılda çimento tüketiminin %25'i bu altına hiç düşmedi. Marmara bölgesinde gerçekleşiyor. Tüketimin de %25'i orada gerçekleşiyor. O bölgede yapılacak büyük projeler, mega projeler ki büyük mega projelere baktığınız zaman hepsinde oyak beton olarak yer almış durumdayız. Dünyanın sayılı tesislerinin yapımında kalitemizle öncü olmuş durumdayız bu konuda da. Bu tür projeler Türkiye genelinde sadece Kanal İstanbul olarak bakmıyoruz. Diğer transportu etkileyecek, bir malın bir noktadan diğer noktaya taşınmasına ön ayak olacak veya yolculuklarda zamanı kısaltacak bütün yatırımların içerisinde Oyak Çimento grubu olarak her zaman için olacağız. Kalitemizde olacağız, kapasitemizde olacağız, bilgimizde olacağız ve tecrübemizde olacağız. Türkiye'nin önünü açacak bütün projelerde Oyak Çimento imzasını her zaman için göreceksiniz. Suat Bey çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için size. Böylelikle Oyak Çimento birleşmesini ve bundan sonrasına ilişkin vizyonu da almış olduk. Finans merkezine son noktayı koyuyor ve sözü Gözde Kuyumcu'ya kapanışa doğruya bırakıyoruz.